Örse'den Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileklerimle bugünkü örgü anlatımımda bu iki şişle örülen en kolay ve en şık patik modellerinden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Gerçekten model çok güzel oldu. Renkler de birbirine çok yakıştılar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. 36, 37, 38 ayak numaralarına kadar olur. Gerekli malzemelerim 2 renk patiklik ipim, misinalı şiş kullandım. İlmek sayısı fazla olduğu için sizler dilerseniz daha büyük şişlerde kullanabilirsiniz. 3 mm olan her türlü şişle örebilirsiniz. Bir de iğnem ve makasım var. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, 95 ilmek atarak örgüme başlayacağım. İpi boynuma atarak örüyorum ben. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl başlıyorsanız ve nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 95 ilmeğe tamamlayalım. Evet, 95 tane ilmeğimi şişime attım. Eğer daha büyük ayak numaraları için yapacaksanız artı 5 ilmek daha ekleyebilirsiniz ya da 10 ilmek, yani 5'in katları şeklinde ilmekleri arttırabilirsiniz. Benim yapacağım patiğim 36, 37, 38 ayak numarasına kadar olur. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım ve diğerlerini ters olarak örüyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Evet, son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi ipimi arkaya attım. Düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın bu şekilde, burası örgümün ön yüzü. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine son bir ilmek kalana kadar ters olarak öreceğim. Evet, bakın bu şekilde bir diş haroşa sırası örmüş olduk. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturmuş olacağız. Böyle toplam 8 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın şöyle göstereyim. Sıralarımı örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşa sırasını ördük. 8. sırayı ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçiyoruz. İpimiz burada. Örgünün arka yüzündeyken diğer rengimi, bakın kırmızı rengimi bağlayacağım. Gri renkli ipime bakın şuraya böyle bağlıyorum. Şimdi iplerimi kopartmadan ilerliyorum. Gri rengimiz burada kalacak. Kırmızıyla devam edeceğiz. Renk geçişlerinde ilk ilmeğimi örüyorum. Onu ördüm. Bakın böyle sırasıyla buraya 4 tane ilmeğimizi böyle örelim. 5.'yi de örelim. 6.'yı örmeden böyle şişimizi alalım. Bakın 5 tane ördüm. 6.'yı örmeden bu şişime geçirdim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneyi ördüm. 6.'yı örmeden buraya geçirdim. Yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm. 6.'yı örmeden bu şişimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kırmızı rengimle ördüm. 6.'yı örmeden bu şişime geçirdim. Böyle sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Evet, bakın sıramı yine 5 tane kırmızı ilmekle bitirmiş oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın burası örgümün
ön yüzü. Yine kırmızıyla devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 5 tane ilmeğimi yine bu şişime örerek geçirdim. Bakın bu şekilde. Örgünün ön yüzünde olduğumuz için bakın böyle aldığımızda bu şekilde geçtiğimizde bakın burada kırmızı ipimiz ön tarafa geçiyor. O yüzden böyle yapmıyoruz. Burada düzgün görünmesini istiyoruz. Gri rengimin önde kalmasını istiyorum. O yüzden ipimi arkaya atıyorum. Buradaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpimi tekrar ön tarafa geçiriyorum. Geçiş ipim arkada kalmış oluyor ve görüntümüz, modelimiz bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bakın. Gri renkli ilmeğimiz hep bu şekilde gidiyor. Şimdi tekrardan 5 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın ip geçişimiz arkada kaldı. Önde gri rengimiz görünüyor. Şimdi tekrardan ne yapıyoruz? İpimizi arkaya geçiriyoruz. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi tekrar ön tarafa dolaştırıyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. 5 tane ilmeğimi yine ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Bunu örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Ve tekrar örüyorum. Bu sıramızı da böyle sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, örgümün ön yüzünü bitirdim. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Örgümün şu an arka yüzündeyim. Yine kırmızı rengimle devam edeceğim. 5 tane ilmeğimi örüyorum. Bu sefer arkada olduğumuz için ipimi arkaya geçirmiyorum. Direkt ilmeğimi örmeden alıp örmeye devam ediyorum. 5 tane ilmeği örüyorum. İlmeğimi alıyorum. Örmeden 5 tane ilmeğimi örüyorum. Bunu örmeden alıyorum. Arka yüzünü de bu şekilde örelim. Evet, örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Bakın bir diş kırmızı rengimle örmüş oldum. Bu gri renkli ilmeğimi yine örmüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5. Yine 5 tane ilmeğimi ördüm. Örgünün ön yüzünü örerken bu ipimi arkaya geçiriyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Bu ipimi tekrar öne geçiriyorum. Ön tarafı örerken bu şekilde yapıyoruz. İpimi arkaya geçirdim. Bu ilmeğimi bu şişime aldım. İpimi öne geçirdim. Böyle bu sırayı da tamamlayalım. Evet, bakın 2 diş haroşa sırası da kırmızı rengimizle ördük. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Burada diğer rengime geçiyorum. Gri rengime. Ve ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum böyle. Örmeden aldığım ilmek de dahil hepsini örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi yine gri rengimle devam ediyorum. Yine böyle bir sıra örelim. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Tüm ilmekleri örüyoruz gri rengimizle örerken. Böyle bir diş haroşa sırasını oluşturalım. Evet, bakın bu şekilde bir diş haroşa sırası gri rengimizle ördük. Örgümüzün ön yüzünü bitirdik. Buradan sonra tekrar örgünün arka yüzünde kırmızı rengime geçeceğim. Şurada bakın 1, 2, 3 şu 3 sıranın yine tekrarını yapacağız. Yani ne yapıyoruz? Kırmızı rengimizle 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. 6.'yı örmeden alıyoruz. 5 tane ilmeği örüyoruz. Bakın 6.'yı örmeden alıyoruz. Yine tekrar aynı modeli kurarak
örmeye devam edelim. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4. 4 defa kırmızı rengimle ördüm ben. Böyle 4 defa kırmızı rengimizle örelim. Sıraları tamamlayalım. Sonrasını yine birlikte yapalım. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4 defa kırmızı rengimle ördüm. Aşağıdan yukarıya doğru haroşa sıralarını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 diş haroşa sırası örmüşüm. Toplamda örgümün ön yüzündeyim. Ve şimdi buraya 25 tane ilmeğimi örerek alacağım. Böyle 25 tane ilmeğimi buraya alıyorum şişime. Burada 25 adet ilmeğim oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. Şimdi 25 tane ilmeğim kalana kadar böyle bakın ilmeklerimi 2 ters öreceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte aldım. Ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte aldım. Ters ördüm. Böyle 2 örelim. Ta ki 25 ilmek kalana kadar. Evet, ilmekleri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 3 tane ilmeğim kalmış. Onların da üçünü birlikte ters olarak örelim. Ve geriye 25 ilmeğim kaldı. Bunları tek tek örelim. Böyle tek tek örerek sıra sonuna kadar tamamlayalım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde ilmeklerin tamamını hiç artma, eksiltme yapmadan böyle ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Tekrar 25 tane ilmeğimi böyle tek tek örerek şişime alacağım. 25 tane ilmeğimi ördüm. Tek tek. Şimdi yine 25 ilmek kalana kadar böyle 2 örüyorum. Böyle devam edelim. Geriye 25 ilmeğim kaldı. Onları tek tek örüyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçtim. İlmeklerin tamamını tek tek ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın 1, 2, 3 diş haroşa sırası olmuş oldu. İlmek sayımı ise 61'e düşürdüm. Eğer size bu ilmek sayısı şu bilek kısmındaki kısım daha geniş gelirse ilmek sayısını daha da azaltabilirsiniz. Böyle ben babet formunda yaptığım için 61 ilmek bana yeterli geldi. Şimdi buradan sonra bir diş haroşa sırası daha örelim. Sonrasında örgünün ön yüzüne geçelim. Ve 5. diş haroşa sırasını örerken ilmekleri kapatarak patiğin örgüsünü bitirelim. Evet, bakın 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırası oldu. Bunları daha da arttırabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi ben 5. sıramda ilmeklerimi keseceğim ve örgümü bitireceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle ilmeklerin tamamına aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmek kalana kadar aynı işlemi uyguladım. Bakın ipimi biraz uzunca kestim. Dikmek için kullanacağım. Şöyle
ilmeğimi çekiyorum şişimle. Şöyle sıkıştıralım ve sabitlemiş oldum ilmeğimi. Bakın böyle patiğimin örgüsünü tamamladım. Şimdi ipime iğnemi geçireceğim. Evet, şimdi patiğimizin şöyle tersini çevirelim örgüsünün. Bakın şu şekilde. İğneme de ipimi geçirdim ve böyle dikmeye başlıyorum. Tabii ipimiz uzun olduğu için böyle düğümlenebilir. Bakın ben dikerken şöyle iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Dıştakilerden dikmiyorum. Bakın şöyle. Şöyle karşılıklı bunları alalım. Böyle dikelim gelelim. Tam şu uç kısımlara, şuralara kadar dikelim. Şöyle birazcık bir boşluk bırakalım dikmeden. Evet, şimdi şöyle bir açıklık kalacak şekilde diktim. Şimdi burayı dikmiyorum. Şöyle ilmekleri sırasıyla şöyle iç kısımlarından diker gibi alıyorum böyle bakın. Böyle etrafını dolanıyorum. Burada ufak bir büzme işlemi yapacağız. Bu yüzden bu şekilde yapıyorum. Burayı dikmiyorum. Şimdi tamamladık. Şöyle çekelim. Buradaki sivriliği gidermek, ayağa daha rahat otursun diye bu şekilde yapıyorum ben. Dilerseniz bunu yapmaya da bilirsiniz. Şöyle ayak altına değil de kenarlara düğümünü denk getirelim. Şöyle ipimizi de gizleyerek kesebiliriz artık. Arka kısmında bakın gayet temiz bir patik modeli oldu. Şimdi bu şekilde düz tarafını çevirelim. Yine bunu da manken ayağımıza giydirelim. Bir de o şekilde görün. Böyle tamamlamış oldum. Evet, bakın manken ayağıma da giydirdim. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de denersiniz ve hep birlikte öğrenmiş oluruz. Renkler de birbirine çok yakıştı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Kenar oyası da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde sade bıraktım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi, beğenilerinizi ve kırmızı kalplerinizi bekliyorum.